3. Mehmet 1595 yılında henüz tahtına oturur oturmaz tam 19 kardeşini birden boğdurarak Osmanlı tarihinin sarayda yaşanan en kanlı sayfasını yazdı. Taht uğruna sönen hayatların hikayesi, insanlık vicdanını derinden sarsmaktadır. Bu videomuzda gencecik fidanların hikayesini sizlere aktaracağız. 3. Mehmet, babası 3. Murad'ın 1595 yılında vefatı üzerine Osmanlı tahtına çıktı. Osmanlı veraset sistemi kesin bir varis belirlemediği için padişahın ölümü genellikle taht kavgasına ve iç karışıklıklara yol açıyordu. Bu nedenle Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren yasal bir zemine oturtulmaya çalışılan kardeş katli uygulaması, olası bir iç savaşı engellemek ve tahtın istikrarını sağlamak amacıyla yürürlükteydi. Bu acımasız uygulamaya göre yeni tahta çıkan padişah, kendi iktidarını güvence altına almak için hayatta kalan erkek kardeşlerini öldürebilirdi. Bu uygulama, her ne kadar vicdanları kanatsa da Osmanlı Devleti'nin merkezi otoritesini güçlendirme ve taht kavgaları yüzünden çıkabilecek büyük iç savaşları önleme amacı taşıyordu. Geçmişteki taht mücadelelerinin devlete verdiği zararlar düşünüldüğünde bu ilke dönemin en önemli siyasi doktrini haline gelmişti. 3. Mehmet tahta geçtiğinde kendisinden küçük yaşlarda 19 erkek kardeşi bulunuyordu. Bu kardeşlerin her biri potansiyel birer taht adayı olarak görülüyordu. Bu durum Mehmet'in iktidarını tehdit edebilecek bir unsurdu. Osmanlı kayıtlarında kardeşler hakkındaki bilgiler kısıtlı olmakla beraber isimleri bazen sadece şehzade olarak geçen bu çocukların farklı annelerden dünyaya geldikleri bilinmektedir. Aralarında henüz bebek denecek kadar küçük olanlar da vardı. Örneğin sadece birkaç aylık olan Şehzade Mahmut ya da birkaç yaşındaki Şehzade Osman gibi. Onlar henüz dünyayı anlamaya bile başlamamışken taht oyunlarının en acımasız kurbanları olacaklardı. Henüz padişah olmanın veya devleti yönetmenin ne anlama geldiğini dahi bilmeyen bu masum canlar sırf kan bağı yüzünden kaderlerine mahkum edildiler. 3. Mehmet'in tahta çıkışının hemen ardından sarayda büyük bir hazırlık başladı. Padişahın emriyle hayatta kalan 19 şehzade teker teker bulundukları yerlerden alınarak saraya getirildi. Tarihi kaynaklar bu olayın nasıl gerçekleştiği konusunda farklı rivayetler sunsa da en yaygın anlatıya göre küçük yaştaki şehzadeler bir araya toplanmış ve özel olarak eğitilmiş, ağızları mühürlü cellatlar tarafından ipek bir iple boğularak infaz edilmişlerdi. Bazı rivayetlere göre bu infazlar padişahın bizzat görebileceği bir alanda gerçekleşmişse de bu konuda kesin bir bilgi yoktur. Bu toplu infaz sarayda ve halk arasında büyük bir şok ve dehşet yarattı. Henüz çocuk yaşta olan 19 masum şehzadenin aynı anda öldürülmesi, vicdanları derinden sarsmış ve Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük bir üzüntüye neden olmuştu. Ancak dönemin siyasi atmosferi bu acımasız uygulamayı sorgulanamaz ve eleştirilemez hale getiriyordu. Bu süreçte 3. Mehmet'in annesi Safiye Sultan'ın etkisi de göz ardı edilemez. Safiye, oğlunun tahtını sağlamlaştırmak için siyasi manevralarıyla bu kararın alınmasında önemli bir rol oynamış, haremdeki otoritesini pekiştirmiştir. 3. Mehmet'in 19 kardeşini birden öldürmesinin temel nedeni, kendi iktidarını kayıtsız şartsız güvence altına almak ve olası bir iç karışıklığının önüne geçmekti. Devlet erkanı da padişahın otoritesinin sarsılmaması ve iç istikrarın korunması için kardeş katlinin gerekli olduğuna inanıyordu. Ancak kardeşlerin toplu infazı Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası oldu. Her ne kadar devletin bekası gerekçe olarak sunulsa da böylesine büyük bir kıyım
toplumun vicdanında derin yaralar açmış, Osmanlı Hanedanı'nın imajını zedelemişti. Ayrıca bu olay Avrupa'da da yankı bulup Osmanlı Hanedanı'nın barbar olarak görülmesine neden olan bir propaganda malzemesi haline gelmiştir. Bu yüzden 3. Mehmet'in gerçekleştirdiği bu toplu infaz, benzeri görülmemiş bir vahşet örneği olarak tarihteki yerini almıştı. Bu olaydan sonra kardeş katli uygulaması bir süre devam etse de böylesine toplu bir kıyım bir daha yaşanmamış, zamanla hanedanın en yaşlı ve akıllı üyesinin tahta geçmesini öngören Ekber ve Erşet sistemine geçişinde önünü açmıştır. Özellikle 1. Ahmet döneminde kardeş katli uygulaması tamamen kaldırılarak şehzadelerin öldürülmek yerine sarayda kafes adı verilen bir nevi hapis hayatı yaşamasına karar verilecekti. Bu sistem 3. Mehmet'in toplu katliamının yarattığı tepkilerin de bir sonucu olarak ortaya çıkıp Osmanlı veraset sisteminde köklü bir değişime yol açacaktı. Peki sizce 3. Mehmet'in kararı devletin bekası için gerçekten zorunlu muydu? Siz olsanız böyle bir karar verebilir miydiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın ve bu önemli tarihi olayı birlikte tartışalım. Ayrıca tarihte yaşanan taht kavgalarını, ihanetleri ve destansı olayları keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videomuzda tarihin başka bir dönüm noktasında görüşmek üzere, hoşça kalın.